Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir yemek tarifiyle karşınızdayım. Çok güzel bir patates yemeği olacak bu. İsmi yok, literatüre geçmiş bir yemek değil. Benim tamamen uydurmacam. Belki birçok kişi de yapıyordur bunu benim haberim olmadan. Ama size de değişik gelecek ve çok beğeneceksiniz. Gerçekten biz bayılıyoruz. Parmaklarımızı yiyoruz bu yemeği yaptığım zaman. İsterseniz kahvaltıda, isterseniz de akşam yemeğinde yapabilirsiniz. Misafirlerinize bile ikram edebilirsiniz. Gerçekten bütün aile ve sevdikleriniz bu yemeğe bayılacak. Hadi lafı fazla uzatmayalım, yapışına geçelim. Önce 2 adet patatesimi güzelce soydum ve yıkadım. Patates graten yapar gibi patateslerimizi bu incelikte doğruyoruz. İnce olması çok önemli. Çünkü çok pratik, güzel bir yemek bu. İnce patates hemen pişecek. Göreceksiniz, inceliğin anlamı çok büyük. Tekrar gösteriyorum, bu incelikte. Dediğim gibi fırında patates ya da graten yaptığımız incelikte patateslerimizi doğruyoruz. Patateslerimi tavamda boşluk kalmayacak şekilde dizdim. Üzerlerine şöyle biraz tuz serpiyorum. Çok pratik, kolay bir yemek bu. Göreceksiniz, bayılacaksınız. 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Çeyrek bardak kadar su döküyorum. Arkadaşlar kızartmayacağız, buharlaştıracağız, böyle yumuşatacağız patatesimizi. Şimdi kapağını kapatıyorum. Patatesim kısık ateşte yavaş yavaş yumuşayacak. 1 adet kuru soğanımı yemeklik olarak minik minik doğruyorum. 4 diş de sarımsağım var. Onları da doğrayıp tavama alacağım. Soğanlarımı doğradım ve tavamın içerisine aldım. Şimdi sarımsaklarımı doğruyorum. Her yemeğe bolca sarımsak koyun arkadaşlar. Sarımsak hem şifa kaynağı hem de lezzet kaynağı. Şimdi bunları da tavama alıyorum. 10-15 adet mantarımı güzelce temizledim. İnce ince doğruyorum. Saplarıyla birlikte, sapsız nasıl arzu ederseniz, mantar da çok lezzet katacak bu yemeğimize. Bütün mantarlarımızı ince bir şekilde doğruyoruz. Bir demet kadar ıspanağım var. Gözünüze fazla gelmesin. Ispanak piştiği zaman biliyorsunuz çok ufalıyor. O yüzden şöyle irice doğruyorum. İri iri bütün ıspanaklarımı doğrayacağım. Dediğim gibi piştiğinde bunlar zaten ufalıyor, inceliyor. Bolca ıspanak koyun. Hem şifa hem lezzet kaynağı yemeğimiz olsun. Kıydığımız soğan ve sarımsaklarımızı tavamıza aldık. Bir 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyoruz ve soğanlarımızı güzelce kavuruyoruz. Kavururken ben önce bir yarım çay kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum ki soğanlar daha kolay yumuşuyor, daha kolay kavrulup karamelize oluyorlar. Soğanlarımız güzelce kavruldu ve yumuşadı. Şimdi yavaş yavaş ıspanaklarımı ilave ediyorum. Ispanaklarımla birlikte kavuracağım. Dediğim gibi ıspanaklar piştikçe, yumuşadıkça küçülecek. Çok ufak hacme sahip olacak. Gözünüzde bu büyümesin sakın. Güzelce kavuruyoruz. Şimdiden burası harikulade koktu. Ispanaklarımız söndü. Şimdi kestiğimiz mantarları ilave ediyoruz. Biraz da mantarı öldürüyoruz. Suyunu salacak ve tekrar suyunu çekecek. Bu harcımız hazır olmuş olacak. Biraz tuz ilavesi yapıyoruz. Çekme karabiber.
ve kırmızı toz biber. Bir kaşık da çay kaşığı kırmızı toz biber. Güzelce karıştırıyoruz ve bu harcımız hazır şimdi. 2 adet yumurtam var. Yumurtalarımı kırıyorum kaseme. Yumurtamı güzelce çırpıyorum. Şöyle bir yarım çay kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Buna 1 su bardağı kadar süt ilave ettim. 4 yemek kaşığı kadar unum var. Şöyle 1 su bardağından 1 parmak eksik etti. Bunu da ilave ediyorum. Güzel bir harç oluşturacağım. Topaklanmadan güzelce karıştıracağım. Şimdi bu unlu sosa biraz muskat rendeleyeceğim. Muskatı mutlaka tavsiye ederim. Denemeyenler de denesin. Pürelere, beğendiği bu tarz soslara, ıspanağa gerçekten çok yakışıyor. Şöyle 3-5 kere hemen bir getirip götürüyorsunuz, o kadar. Çok fazla koymamamız gerekiyor. Hem tadını bozuyor hem de zararlı olabilir. Sadece biraz bir rahiya koku katacak kadar koyuyoruz. Şimdi bu sosum da hazır benim. Patateslerim çok güzel bir şekilde buğulama şeklinde piştiler, yumuşacık oldular. Şimdi bu karışımı patateslerimin üzerine yayıyorum. Hazırladığım sosumu hepsinin üzerine boca ediyorum. Bu kadar kolay. Ama çok lezzetli, şahane bir yemek oluyor. Parmakları yediriyor gerçekten. Kapağımızı kapattık. Bir 5 dakika koyulaşıncaya kadar pişiyor. Sonra ilavemiz var. Gördüğünüz gibi sosum çok güzel koyulaştı. Şimdi bir de bunun üzerine en son lezzet bombası olarak İzmir tulumu döküyorum. İzmir tulumu da her zaman derim gerçekten Türkiye'nin parmesanı. Neyse ki parmesan kadar pahalı değil. Tabii İzmir tulumu da ucuz değil. Şimdi kapağımızı tekrar kapatıyoruz. Son birkaç dakika İzmir tulumumuz da şöyle eridiği zaman yemeğimiz hazır olacak. Ama beni buraya kadar izleyen bütün sevgili izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmanızı ve o abone ol butonunun yanındaki bildirim zili butonunu da açmanızı rica ediyorum ki bildirim zilini açtığınızda yeni tarifimiz yüklendiği zaman ilk size haber verilir ve videomuzu kaçırmamış olursunuz. Aynı zamanda da tarifimi beğendiyseniz bana destek olmuş olursunuz. Kanalımın büyümesine ve daha çok kişiye videolarımın yayılmasına vesile olmuş olursunuz. Ben de size dua ederim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yemeğimiz hazır, nefis oldu. Şöyle bir de size çıkartıp göstermek istiyorum. Gerçekten harika bir yemek oldu. Siz de evinizde mutlaka denemelisiniz. Çok farklı, çok lezzetli. Özellikle ıspanak ve mantar yediremediğiniz çocuklara kolaylıkla yedirebileceğiniz bir yemek. Hileli bir yemek aslında. Çok da şık duruyor. Evet, yemeğimiz hazır. Gerçekten çok güzel görünüyor. Çok da lezzetli. Bu lezzeti size anlatamam. Ama mantar, ıspanak, soğan, patates, beşamel sosa benzer bir sos ve muskatla beraber yemeğin lezzetsiz olma şansı gibi bir şey yok. Yapmalısınız, yiyip siz karar vermelisiniz. Videomu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Bir sonraki güzel tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın.